Gözlerini açıyorsun ama uyanamıyorsun. Karanlık, buz gibi bir el boğazına sarılmış, göğüs kafesin binlerce kiloluk zifiri bir betonun altında eziliyor. Ciğerlerin patlayacak gibi oluyor, her nefes alışın bir işkenceye dönüşüyor ama ağzından tek bir hırıltı, tek bir imdat çığlığı bile çıkmıyor. Odanın köşesinde, gölgelerin içinden sana doğru süzülen, yüzü olmayan o simsiyah silüeti görüyorsun. Kapkara, buz gibi bir nefes tam tepende, tam ruhunun üzerinde dikiliyor. İşte o an anlıyorsun ki, şu koca dünyada bir parmağını bile oynatamayacak kadar aciz, bir nefese muhtaç kadar zavallısın. Karabasan geldi. Ve bu kez sadece korkutmaya değil, sana kim olduğunu hatırlatmaya geldi. Dostum, gel bugün seninle o buz gibi gerçekle, yatak odalarımızın en karanlık sırrıyla yüzleşelim. Bilimin uyku felci diyerek geçiştirdi, bizim ise yüzyıllardır iliklerimize kadar titreyerek, ter içinde kalarak yaşadığımız o dehşeti, görünmeyenin ardında, farkıyla, en derin kuyularına kadar deşelim. Küçük ölümün berzah kapısı. Aslında her gece yastığa başını koyduğunda, sen farkında olmasan da bir nevi ölüme yatıyorsun. Rabbimiz, Zümer suresi 42. ayette sarsıcı bir hakikati haykırıyor, Allah, ölecekleri zaman canlarını alır, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar salıverir. Yani senin o her gece daldığın uyku, aslında ruhunun beden kılıfından sıyrılıp başka alemlere, o muazzam manevi berzahın derinliklerine doğru çıktığı bir yolculuktur. İşte karabasan dediğimiz o dehşet anı, ruhun bedenine geri dönerken tekinsiz, karanlık ve dar bir durakta yakalanmasıdır. Bilim dünyası buna çok rasyonel bir açıklama getiriyor, diyor ki, beynin uyandı ama kasların halen felçli, buna rematonisi denir. Peki ya biz buna başka bir pencereden, o görünmeyen perdenin arkasından bakarsak? Ve o an, ruhun bedene tam yerleşemedi, insanın mülk alemi ile melekut alemi arasında asılı kaldığı o savunmasız aralıksa? Karanlık silüetler, halüsinasyon mu, musallat mı? O odanın köşesinde gördüğün, üzerine doğru bir gölge gibi süzülen, bazen üzerine çöken o kapkara varlık sadece bir zihin oyunu mu? Bilim buna amigdala paniklemesi, diyor, beynin korktuğu için halüsinasyon üretiyor, diyor. Ama gel gör ki, dünyanın neresine giderseniz gidin, birbirini hiç tanımayan insanlar hep aynı şeyi anlatıyor, üzerime kara bir şey çöktü, nefesimi kesti, hareket edemedim. 1980'li yıllarda Amerika'ya göç eden, sapasağlam, dağ gibi Vietnamlı gençlerin uykularında dehşet içinde can vermeleri tesadüf olabilir mi? Otopsi raporları tertemizdi, hiçbir zehirlenme, hiçbir darp izi yoktu. Kalpleri durmuştu. Çünkü o gece gelen o baskı, o ruhu bedeninden öyle bir koparmıştı ki, geri dönüş yolu tamamen kapanmıştı. İşte bu noktada maddenin bittiği, ruhun o devasa manevi alemde verdiği o sessiz ama kan donduran hesaplaşma başlar. Manevi savunmanı yitirdiğin, bir dua okuyacak dermanı bile kendinde bulamadığın o anda, seni korkuyla rızıklanmak için bekleyen vesvese orduları, o karanlık durakta pusuda bekliyor olabilir mi? Kibrin kırıldığı nokta, acziyet. Düşünsene, gündüz vaktinde koca dünyayı yönettiğini sanan, şunu yaparım, bunu yıkarım, diyen insanoğlu, gece olduğunda kendi parmağını bile kaldıramayacak kadar çaresiz kalıyor. Karabasan, aslında insanın kibrine indirilmiş en büyük tokattır. O dilsiz ve hareketsiz kaldığın birkaç saniye veya dakika, sana sahibini hatırlatır. O an anlıyorsun ki, nefes almak senin elinde değil, sana o nefesi bahşedenin lütfuna muhtaçsın.
İslam alimleri bu yarı ölüm halini anlatırken insanın manevi olarak en açık olduğu anın bu an olduğunu söylerler. Peygamber Efendimiz, in yatmadan önce Felak ve Nas surelerini okuyup vücuduna sürmesi, sağ yanına yatması tesadüf değildir. Bunlar, o berzah yolculuğunda ruhun etrafına örülen manevi zırhlardır. Eğer o zırh delinirse, eğer gönül dünyan stresle, haramla veya huzursuzlukla kararmışsa, o karanlık duraktaki misafirlerin gelmesi kaçınılmaz olur. O dilsizliğin içinde, kalbinin en derininden geçirdiğin tek bir Bismillah nidası, sadece ses tellerini değil, ruhunun o karanlık zincirlerini kıran tek anahtardır. Görünmeyenin ardındaki sır. Dostum, bu yaşadığın şey sadece bir uyku bozukluğu değil. Senin madde ile mana arasındaki sınır boyu mücadelendir. Karabasan sana şunu fısıldıyor, bak, sen sadece bu et ve kemik torbası değilsin. Sen, içinde ilahi bir sır taşıyan, her gece kainatın bilinmeyen dehlizlerinde seyahat eden bir yolcusun. Bilimin kablo temassızlığı dediği şeye biz, ruhun bedene sığmama sancısı diyoruz. Korkma. Ama uyanık ol. Ruhunu kirleten o gereksiz streslerden, o manevi yüklerden arınmadıkça, o göğsündeki ağırlık her gece daha da ağırlaşacaktır. Çünkü o karanlık el, aslında senin kendi iç dünyandaki huzursuzlukların bir gölgesidir. Ne zaman ki tam bir teslimiyette yastığa başını koyarsın, işte o zaman o kapkara silüetler yerini nura bırakır. Unutma, en ağır karabasan bile, sabahın ilk ışıkları ve sığındığın o yüce kudret karşısında darmadağın olmaya, yok olmaya mahkumdur. Gerçeği aramaya hazır mısın? Peki, şimdi sana soruyorum. Senin o en karanlık, o en kimsesiz gecende, odanın o tekinsiz köşesinde bekleyen gölge sana neyi fısıldadı? O baskı altında hangi günahınla, hangi gizli korkunla yüzleşmek zorunda kaldın? Nefesin kesildiğinde aslında kimi çağırdın? Bu gizemi yorumlarda beraber çözelim. Bu derin kuyunun dibine, o görünmeyen alemin sırlarına beraber inelim. Senin hikayen, belki de bir başkasının uyanışına vesile olacak. Dostum, hakikat her zaman perdenin arkasında, o zifiri gecenin kalbinde saklıdır. Biz burada sadece video çekmiyoruz, biz o perdeyi her defasında biraz daha aralıyoruz. Bu karanlık ama aydınlık yolculukta yanımızda olmak, uykudaki o gizli gerçekleri, cinlerin ve insanların bilmediği o manevi kodları ve görünmeyenin ardındaki tüm sırları kaçırmamak için hemen şimdi kanala abone olmayı, o bildirim zillerini sonuna kadar açmayı ve bu videoyu o karanlık anları yaşayan dostlarınla paylaşmayı unutma. Unutma, korku sadece bir illüzyon, hakikat ise sadece cesurların harcıdır. Biz karanlığın bittiği, şafağın söktüğü o ince çizgide nöbetteyiz. Görünmeyenin ardında kalın, ruhunuzun ışığını asla söndürmeyin.